Emperyalizme feda edilmiş, işkencelerle ve yalnızlıkla geçmiş koca bir hayat. Hayır, bu coğrafi keşiflerden sonra sömürgecilere kurban giden bir kölenin hikayesi değil. Aksine bir kraliçenin hikayesi. Hiçbir zaman gün yüzü göremeyen bu kraliçenin hayatı 50 yıllık bir esaretle lanetlendi. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda Bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. Bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Joana'nın kaderi İspanya'nın emperyalist hedefleriyle şekillendi. Aslında dönemin en güçlü kadınlarından birinin, Kastilya Kraliçesi Isabel'in 5 çocuğundan biriydi. Ailenin 3. çocuğu olan Joana, 6 Kasım 1479'da dünyaya geldi. Küçüklüğünden itibaren İspanya'nın siyasi emellerine uygun bir evliliğe hazırlandı. Tarih, matematik, medeni hukuk, felsefe, imla kuralları gibi alanlarda son derece sıkı bir eğitim aldı. Bunların dışında görgü kuralları, müzik, dikiş ve nakış gibi konularda ona öğretildi. En çok dans ve müzikte yetenekliydi. 13 yaşındayken Müslümanları İspanya'dan çıkarmak için başlatılan Reconquista'nın korkunç anlarına tanıklık etti. Kadınların Elhamra Kalesi'nin burçlarından nasıl atıldıklarını gördü. Tüm bu gördükleri onu kendi Katolik inancından soğutmuştu. 16 yaşına yaklaştığında Katolik uygulamalarına karşı şüphelerini dile getirmeye başladı. Ayinlere katılmıyor, kiliseye bağlılığı azalıyordu. Bu, İspanyol Engizisyonunu kuran annesi Isabel'i harekete geçirdi. Joana bir kraliyet üyesi olmasına rağmen tüyler ürpertici cezalar almaya başladı. La Cuerda işkencesine sık sık maruz kaldı. Engizisyon mahkemelerinde sık sık uygulanan bu işkencede kurban ayaklarından ağırlıklarla asılarak acı çekiyordu. Böylece Joana zaten çekindiği annesinden gitgide daha çok korkmaya ve o ne derse yapmaya başladı. Bir süre sonra Habsburgların varisi Philip'le evlendirildi. Dönemin kadınlarının hayran olduğu eşi yakışıklı Philip olarak tanınıyordu ve son derece çapkın bir kişiliğe sahipti. Philip'i daha önce hiç görmemişti ve bu evlilik tamamen siyasi çıkarlara uygun olarak düzenlenmişti. İki tarafında gittikçe büyüyen Fransız tehlikesine karşı bir tür ittifakıydı bu. Annesi Isabel'in daha büyük ve güçlü Katolik İspanya hayallerine kurban gideceğini bilmiyordu. Isabel, Portekiz, Avusturya ve İngiltere gibi güçlü krallıklarla ittifak kurmak ve emperyal politikalarını kuvvetlendirmek niyetindeydi. Bu hırsı uğruna tüm çocuklarının hayatını mahvetmeye başlamıştı bile. Felaketler zinciri Isabel'in tahtının varisi ve tek oğlu John'un Habsburg Prensesi Margaret'le evlendirilmesiyle başladı. Ve Miguel adı verilen bir erkek çocuk doğurduktan hemen sonra 22 yaşında öldü. Portekiz, İspanya İttifakı'nın varisi sayılan ve Büyük İspanya hayallerinin mirasçısı olan bebek Miguel de ne yazık ki 2 yaşını bile göremeden hayatını kaybetti. Galler Prensi Arthur'la evlendirilen küçük kızı Katerina ise bir yıl bile geçmeden kocasının matemini tutan yaslı bir dul olarak İngiltere Sarayı'nda yapayalnız kaldı. Daha sonra uzun mücadelelerden geçerek Arthur'un kardeşi Henry ile evlendi. Ancak Henry, Anne Boleyn ile tarihe geçecek bir ilişkiye başlayıp Anglikan Kilisesi'ni kurdu ve Katerina'dan boşandı. Ne kadar da kederli ve karanlık hayatlar, öyle değil mi? Ama tüm bunların yanında Joana'nın yaşadıklarını duyunca diğerleri iyi bile kurtulmuş diyeceksiniz. Joana, Habsburglara gelin olmaya giderken henüz yolda laneti başladı. Onu hiç tanımadığı eşine götüren filonun batmasıyla mahiyetinin ve çeyizinin büyük kısmını kaybetti. Bu faciadan sağ çıktı çıkmasına ama onu yeni hayatında nelerin beklediğinden habersizdi. Mahvolmuş halde yeni evine geldiğinde üzerinde kurumuş deniz tuzları ve eteklerine yapışmış yosun parçalarıyla Philip'in karşısına çıktı. Siyaseten evlendirildiği bu adama daha görür görmez aşık oldu. Bir anda öylesine büyük bir aşka tutuldu ki bütün İspanyol geleneklerini hiçe sayıp peçesini kilise nikahından önce açtı ve Philip'in de kendisine aşık olmasını diledi. Aslında başlangıçta aşkı karşılıkta gördü. Bir süreliğine dünyanın en mutlu kadınıydı. Gerçek aşkı bulduğuna inanıyordu. Ama ne yazık ki aynı şey kocası için geçerli değildi. Kadınların hayranlık duyduğu ve fazla ilgi gösterdiği Philip, kısa süre sonra Joana'ya ihanet etmeye başladı. Bu durumun eşini günden güne tükettiğini, üzüntüden mahvettiğini görse de yaptıklarına umursamazca devam etti. Joana'nın çilesi bununla da bitmedi. Aslında kardeşleri arasında 3. sırada olmasına rağmen hepsinin trajik sonu ve annesinin de ölümüyle Kastilya kraliçesi oldu.
Bunun nesi çile diyebilirsiniz. Sonuçta artık bir kraliçe değil mi? Maalesef Joanna için kraliçelik de bir zulme dönüştü. Bir yandan babası Ferdinand, bir yandan da kocası Philip, Kastilya'nın kontrolü için Joanna'ya baskı yapmaya başladılar. Bu süreçte Philip'in Joanna'ya ihanetleri bitmek bilmiyordu. Joanna, kocasına olan aşkı ve kıskançlığının da etkisiyle gitgide daha agresif davranışlar sergilemeye başlıyordu. Hatta bir defasında Joanna, bütün mücevherleri ve giysilerinin kocasının Fransa sarayından getirdiği bir kadına verildiğini gördü. İnci gerdanlığını ve yakut broşunu kadının boynundan kendi elleriyle söküp aldı. Ellerinde gerdanlık ve kadının kopmuş sarı saçlarıyla salondan zorla uzaklaştırıldı ve kocası tarafından delirmekle, cadı olmakla suçlandı. Babası Ferdinand aradığı fırsatı bulmuştu. Kızı Joanna'nın mental sorunları olduğu ve Kastilya'yı yönetemeyeceğine dair söylentileri yaymaya başladı. Kendisini Kastilya'nın kralı olarak kabul ettirmeye çalışıyordu. Kocası Philip de Joanna'nın saf dışı kalmasını istiyordu ama Kastilya kendisinin olmalıydı. Bu yüzden Joanna'nın üstüne gitmeye, onun psikolojisini bozmaya ve deli olduğuna inandırmaya devam etti. Aynı zamanda kayınpederiyle de mücadele etmeli ve onu da saf dışı bırakmalıydı. Ama kader, Philip planlarına devam ederken 1506'da 28 yaşında hayatını kaybetti. Genç bir ölümdü, evet. Herkes yasa boğulmuştu. Ama içlerinden birinin yası ömür boyu bitmeyecekti. Eşi Joanna'nın. Joanna tüm yaptıklarına rağmen Philip'e öylesine bağlıydı ki ölümünü kabullenemeyecek hale geldi. Eşinin ölü bedenine bakıp onun yalnızca bir uykuda olduğunu, yeniden gözlerini açacağını söylemeye başladı. Hatta onu uykusunda rahatsız etmemeleri için herkese susmalarını emretti. Simsiyah giyindi ve saatlerce gözlerini dikerek bir boşluğa baktı. O boşlukta Philip'le konuşmaya devam etti. Cenazenin başından hiç ayrılmadı. Hatta birinin çalabileceği korkusuyla kocasının tabutunun peşinde şehirden şehire dolaştı. Mezarlıktan ayrılmasını isteyenlere şiddetle karşı çıktı. Onun yanında uyuyacağını, sessiz olmaları gerektiğini söyledi. Hala hayattaymış gibi boşluğa bakıp onunla konuşmaya devam etti. Bu durum zaten Joanna'yı deli bilen saray halkını haklı çıkardı. Artık onun tedavi edilemeyecek halde olduğunu söyleyip duruyorlardı. Ve babası Ferdinand çok geçmeden duruma el koydu. Zaten istediği olmuştu. Kızını yönetimden uzaklaştırmak için aradığı fırsat ayağına gelmişti. Joanna'yı bir şatoya hapsetti ve tek kalmaması için de onun en sevdiği çocuğu Katerina'yı yanına bıraktı. Joanna'nın yılları bu şatoda Philip'in hayaletiyle konuşarak geçti. Küçük kızı ise annesinin yanında yalnızlığa hapsolarak çocukluğunu geçirdi. Sonunda bir gün Katerina'nın de Joanna'nın yanından alınmasına karar verildi. Böylece Kastilya'nın hüzünlü kraliçesi tamamen karanlığa hapsoldu. Artık gerçekten yapayalnızdı. Yemek yemeyi, uyumayı reddetti. Dövülerek ve işkence edilerek yemek yemeye zorlandı. Sözde kraliçeliği ise hala devam ediyordu. Resmiyette Kastilya'nın kraliçesiydi ama yönetimle en ufak alakası yoktu. Karanlığa ve yalnızlığa mahkum olmuş hayatı 75 yaşına kadar sürdü. Tüm bu yıllar boyunca Joanna, Philip'in hayaletiyle konuşmaya ve uyanmasını beklemeye devam etti. 75 yaşında hayatını kaybettiğinde tarihe Deli Joanna olarak geçeceğinden habersizdi belki de. Ama Joanna'nın bu dünyaya bıraktığı yalnızca hüzünlü bir hikaye değildi. Çocuklarından biri tarihin en ünlü hükümdarlarından biri olacaktı. O isim kim miydi? Habsburg Lordu ve Burgonya Dürkü Şarlken. Evet, bu isme aşinayız. Şarlken, Kanuni Sultan Süleyman'ın en önemli rakiplerinden biri olarak kitaplara geçti. Osmanlı-Habsburg savaşları denilince akla gelen ilk isimlerden biri olmasına rağmen trajik geçmişi ve annesinin hikayesi pek fazla anlatılmadı. Belki de kendisi de annesinin bir deli olduğuna inandı. Ne Şarlken'in ne de annesiyle birlikte şatoya kapatılan kardeşi Katerina'nın gerçekte anneleri hakkında ne düşündüklerini bilmemiz mümkün değil. Ama hikayelerinin son derece trajik olduğu aşikar. Peki Kastilya Kraliçesi Joanna'nın İspanya'nın emellerine feda edilmiş hayatı hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım. Emperyalizme feda edilmiş, işkencelerle ve yalnızlıkla geçmiş koca bir hayat. Hayır, bu coğrafi keşifler